dışarıdan gören birisinin gıpta edeceği bir hayatı var. Fakat mutlu değil. Ben diyor bu zatın kitabını okuyacağım diyor. Bu kitabı benim okumaya ihtiyacım yok diyor. En büyük hastaymışım diyor. Vicdanım diyor çok mahcup olmuştu. Cümlesini okur okumaz beyninde şimşekler çakıyor. Gurbetten evine dönen birisi gibi diyor kendimi hissettim. Türk Dil Kurumu her sene bir kelimeyi öne çıkarıyor. 2024'teki kelime kalabalık, yalnızlık. Bir psikolog bakıyor, Müslüman hastalar da ona gelmeye başlamışlar. İfadelerini de okuyunca artık o hayatı anlamsızlıktan kurtuluyor. İdris Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zannediyorum çok güzel bir hatıranız vardı. Böyle bir kardeşimiz sıkıntılar yaşarken, hatta böyle bir bunalımdayken Hastalar Risalesini bir şekilde eline ulaştırıyorsunuz ve ondan sonra hayatı tamamen değişiyor. Onun akabinde de size çok güzel bir mektup yazıyor. Bu değişim sürecini size anlatan bir mektubu var. Bu hatırayı sizden canlı olarak dinlemek isteriz. Baştan böyle sonuna kadar bir anlatsanız çok seviniriz hocam. Evet, teşekkür ederim. Şimdi sene 2005, ben Antalya'ya yeni gelmiştim. Ofisimde oturuyorum. Bir telefon geldi. Bir hanımdan geliyor telefon. Benden Hastalar Risalesi sordu. Ben de tabii tanımadığım bir hanım benden Hastalar Risalesi sorunca biraz da garibime gitti. Hemen ben ona dedim, ben ailemin telefonunu size vereyim. Siz onunla görüşün, o size yardımcı olsun dedim. Kapattım telefonu. Sonra tabii aileme soruyorum. O bir arkadaşını da almış gelmiş, çünkü kiminle karşılaşacağı belli değil. Bu sefer ailesinden, çevresinden uzaklaşıp serbest bir hayat yaşamak için Antalya'ya gelmiş. Bir müdürlükte çalışıyor, özel bir müessesede. Bol maaşı var, bol harcaması var, altında arabası var. Dışarıdan gören birisinin gıpta edeceği bir hayatı var. Fakat mutlu değil. Bir anlam arayışı içerisinde, bir belirsizlik içerisinde ve bir yalnızlık içerisinde kendisini hissediyor. Tam o sıra bunun çalıştığı müessesede birisi buna diyor ki, Ayşe Hanım size bir kitap versem okur musunuz? Hastalar Risalesini veriyor. İlk anda bakıyor böyle Risale'ye. Hastalar Risalesi. Ben gayet sağlıklıyım diyor. Bu kitabı okumaya benim ihtiyacım yok. Fakat Hastalar Risalesi'nin yazarı, müellifi bakıyor. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bu isim diyor herhalde Arabistan'dadır. Ben diyor bu zatın kitabını okuyacağım diyor. Ne kitabı görmüş o zamana kadar, ne duymuş, ne de müellifini duymuş. Kitabı okurken orada devalar var. 25 deva ve herkese teselli edici orada ifadeler var. Bu 3. devada insan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine cümlesini okur okumaz beyninde şimşekler çakıyor. Ve ondan sonra bu tekrar o 3. devayı okuyor. Sonra bu sefer bu kitabı bitirdikten sonra, birkaç defa okuduktan sonra kitabı veren şahsa, bu kitap diyor bana çok lazım. Bu kitabı bana verir misin? O zat da diyor ki bu kitap bana hediye. Hediye kitap diyor hediye edilmez, verilmez. Ama diyor bu kitabın üzerinde bir telefon numarası var. Eğer diyor bu telefon numarasına telefon edersin, bulabilirsen bulursun. Bu da hemen o telefona telefon ediyor. Meğer telefonda bizim ofisin telefonuymuş ve biz bununla bu şekilde karşılaşmış olduk. Neyse aradan tabii epey bir zaman geçti. O kitabı okuduktan sonra işte o kitabın serisini de alıyor, onu da okuyor. Ondan sonra hayatında %100 bir değişiklik oluyor ve artık diyor ki bundan sonra ben hayatımda benim gibi mutsuzluk yaşayan insanlara mutluluğun ilacını, reçetesini takdim etmek üzere hayatımı bu şekilde geçireceğim diyor. Ve ondan sonra işten ayrılıyor, evleniyor. Ondan sonra işte Allah bir çocuk veriyor. Çocuğuna bu sefer o devalarla hidayet erdiği için Devanur ismini koyuyor. Ve bu şekilde hayatı devam ederken 2018'de biz bir manevi destek projesi başlatmıştık. O manevi destek projesinde tabii Hastalar Risalesi'nin önemi çok büyük olduğu için ben de aileme dedim ki ona bir telefon açsanız, ona Hastalar Risalesi nasıl tesir etmiş bize bir anlatı verse. Çünkü biz muhataplarımıza o kitabı tavsiye ederken hiç olmazsa böyle bunun bir yaşanmış hadisesi de var. Böyle tesirli bir kitaptır. İnsanı yalnızlıktan, bunalımdan, mutsuzluktan kurtarmaya sebep olan bir kitaptır diyebiliriz diye. Neyse o da kendi el yazısıyla bize Hastalar Risalesi'ni nasıl tanıdı, nasıl ona tesir etti bunları yazıvermiş.
ve işte orada anlatıyor. Ben bu malumatları oradan alıyorum. Diyor ki ben önce Hastalar Risalesini görünce ya bu Hastalar Risalesi, ben gayet sağlıklıyım. Bu kitabı benim okumaya ihtiyacım yok diyor. Fakat İşte biraz önce ifade ettiğim gibi müellifi Bediüzzaman Said Nursi ismini görünce bu kitabı okumaya karar veriyor. Ben bu zaten diyor kitabını okuyacağım. Bu mutlaka diyor Arabistan'da filan bir alimdir galiba diyor. Neyse kitabı okumaya başlıyor ve 3. devaya gelince insan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine cümlesini okur okumaz beyninde bir şimşek çakıyor. Ve o içine düştüğü boşluktan, o sahipsizlikten, o yalnızlıktan artık kendisinin kurtulacağı bir kitabın eline geçtiğini hemen anlıyor ve devamında da bu sefer insan bu dünyaya kabrin arkasında ebedi bir saadeti kazanmak için getirilmiştir, gönderilmiştir ifadelerinde okuyunca artık o hayatı anlamsızlıktan kurtuluyor. Hayatı belirsizlikten kurtuluyor ve yalnızlıktan kurtuluyor. Çünkü o kalabalıklar içerisinde kendisini yalnız hisseden bir hali varken birden ben diyor Allah'a ve Kur'an'a kalbimi kapattığım için en büyük hastaymışım diyor. Yani kitabı bitirdikten sonra başta böyle benim işte bu kitabı okumaya ihtiyacım yok, ben gayet sağlıklıyım diyen insan bu sefer kalbimi Allah'a ve öğrendiğim Kur'an'a kapattığım için diyor en büyük hastaymışım. Hatta diyor ki ben çocukluğumda diyor Kur'an öğrenmiştim ama unutmuştum sonradan. O Kur'an ayetlerini diyor kitabın başında okuyamadığım için vicdanım diyor çok mahcup olmuştu. Ondan sonra sanki böyle diyor artık gurbetten evine dönen birisi gibi diyor kendimi hissettim. Yani Hastalar Risalesi ona de bir bağlanacak zatı tanıtmış oluyor ve onu yalnızlıktan kurtarmış oluyor ve onun bu sefer yaratılış gayesini ona hatırlatmış oluyor ve böylece onun hayatında büyük bir değişikliğe sebep oluyor. Şimdi hakikaten bu Hastalar Risalesi ile ilgili hatırayı ben yaşayan birisi olarak, orada onunla muhatap olan birisi olarak bu 2024'te Türk Dil Kurumu her sene bir kelimeyi öne çıkarıyor. Ama milyonlar üzerinde anket yaparak bu kelimeyi öne çıkarıyor. 2024'teki kelime kalabalık yalnızlık. Yani insanlar bir masanın etrafında beraber yemek yiyorlar ama yalnızlık çekiyorlar. Bir evde belki birkaç kişilik bir aile beraber yaşıyor ama yalnızlık çekiyorlar. Belki çarşıda, pazarda kalabalıklar içerisinde dolaşıyor ama yalnızlık içerisindeler. İşte insanlığın bu içinde bulunduğu yalnızlığı giderici en tesirli bir kitap olarak kendisi bunu anlatıyor, belirtiyor. Şimdi ben bunu okuyunca şeyi hatırladım. Amerika'da bu pandemi döneminde insanlar tabii yalnızlıktan psikologlara gitmeye başlamışlar. Bir psikolog bakıyor Müslüman hastalar da ona gelmeye başlamışlar ve sayılar da artmaya başlamış. Düşünmüş kendi kendine acaba ben bunlara ne tavsiye etsem diye ve madem ki demiş İslam peygamberi Hira Nur Dağı'nda yalnız iken ona Allah kitap okumayı emretti. Öyleyse ben de bunlara kitap okumayı demiş tavsiye edeyim. Ve gerçekten işte kitabın bir insanın manevi desteği için ne kadar büyük bir terapi sağladığını bu hatırada görmek mümkün. Hocam o zaman müsaade ederseniz bu hatırayı bize aktaran kardeşimizin mektubunu videomuzun altına birebir aynısını koyalım. Ta ki oradaki duygularını bizzat okusunlar, bizzat oradaki duyguları yaşasınlar istiyorum. Bu mektup şu anda sizde var bildiğim kadarıyla. Var. Tamam, inşallah o mektubu da izleyicilerimize şu anda buradan söyleyelim. Videonun hemen altında mektubu baştan sona kadar okuyabileceksiniz.